Kabuslar Durağı'na hoş geldiniz. Burger. Bölüm 1. Kayıp. Neon ışıkların altında parıldayan, yüksek binalar ve karanlık ara sokaklar arasında kaybolmuş bir şehirde, Hakan, Elif, Cem ve Zeynep bir hafta sonu kaçamağı için geldiklerinde, içlerinde tarifsiz bir heyecan vardı. Şehir en yeni teknoloji harikalarının yanı sıra eski dünyanın kalıntılarını da barındırıyordu. Bu şehirde, hakkında çokça konuşulan ünlü bir hamburgerci vardı. İnsanlar, bu yeri görmek ve hamburgeri tatmak için uzak yollardan gelerek sabırsızlanıyorlardı. Zeynep ve arkadaşları, bu büyüleyici yere gelmiş olmanın heyecanı ile hafta sonu kaçamağının keyfini doyasıya çıkarmak istiyorlardı. Hologram tabelalarının parıltıları arasında, sokaklarda yürürken gülüşmeleri ve neşeli sohbetleri yankılanıyordu. Hamburgercinin kapısına vardıklarında, içlerinden bir ürperti geçti. Kapının önünde duran birkaç sibernaut, fısıldayarak konuşuyordu ve onların gelişiyle bir anda sustular. Hakan, biraz rahatsız olmuş bir şekilde kapıya yöneldi. Ama içindeki heyecan, bu garip atmosferi bastırıyordu. Restorana girdiklerinde, içeriye yayılan iştah açıcı hamburger kokuları onları büyülemişti. Holografik canlı müzik eşliğinde, restoranın içi keyifli bir atmosfere sahipti. Ancak Elif, her şeyin bu kadar mükemmel görünmesinde bir tuhaflık olduğunu hissediyordu. Arka planda bir huzursuzluk hissi vardı. Ama bu hissi anlamlandıramıyordu. Menüyü incelemeye başladılar ve siparişlerini verdiler. Burgerler masaya geldiğinde, herkesin gözleri parladı ve iştahla yemeye başladılar. Hamburgerin ilk ısırığı, ağızlarında patlayan bir lezzet fırtınasıydı. Etin sulu ve mükemmel pişmiş olması, peynirin eriyip ağza yayılan kremsi dokusu ve taptaze çıtır çıtır sebzelerle birleşen enfes soslar, adeta bir lezzet senfonisi oluşturuyordu. Her bir ısırık, damaklarında yeni bir tat patlaması yaratıyor. Onları bu hamburgerin olağanüstü lezzeti karşısında hayran bırakıyordu. Hamburgerin bu denli lezzetli olması, onların şehre yaptığı uzun yolculuğa fazlasıyla değmişti. Hakan, yemek bitiminde ellerini yıkamak için lavaboya gitmek üzere masadan kalktı. Yemeklerini bitirdiklerinde, Hakan'ın dönmediğini fark ettiler. Zeynep, "Hakan nerede kaldı acaba?" diye sordu. Cem, samimi bir gülümsemeyle, "Belki lavaboda bir şey unuttu ya da bir kızla tanıştı ve başka bir yerde eğleniyordur," diyerek alaycı bir şekilde laf attı ve masadakileri kahkahalara boğdu. Ancak birkaç dakika geçtikten sonra, Hakan henüz dönmemişti. Elif'in yüzünde endişe belirdi. Ama bunu belli etmemeye çalıştı. "Cem, ben gidip bakacağım," diyerek ayağa kalktı. Restoranın arka tarafındaki lavaboya doğru ilerlerken, atmosferin giderek daha da kasvetli hale geldiğini hissetti. Cem, lavaboya girdiğinde Hakan'ı bulamadı. Lavabo boştu ve kapı yarı açıktı. Cem, arkasına dönüp arkadaşlarına baktı. "Burada yok," dedi. Elif'in içindeki huzursuzluk geçmiyordu. Restoranın köşesindeki gölgelerin, sanki onları izliyormuş gibi hissettiği an bir ürperti hissetti. Zeynep, telefonuna da ulaşılamıyor, kesin bir yerlerde kafayı buluyordur, dedi gülümseyerek. Siberpunk şehrin neon ışıkları altında eğlenilecek belirli mekanlar vardı. Hologramlarla ışıl ışıl parlayan bir eğlence salonuna girdiler. Rengarenk hologramların duvarları kapladığı, duvarlara dans eden ışıkların yayıldığı, göz kamaştırıcı bir mekandı. Burada, her köşe başında farklı bir holografik sahneyle karşılaşıyorlardı. Bazıları bilim kurgu temalı uzay gemilerini, bazıları ise fantastik dünyalardan yaratıkları gösteriyordu. Elif, Cem ve Zeynep, bu büyüleyici atmosferin içinde kaybolmuş, dikkatle ve ilgiyle her bir detayı izliyorlardı. Bir süre sonra, salonun ortasında parıldayan holografik bir bar gördüler. Barın etrafında, şeffaf kristal şişelerde parlayan renkli içecekler, ahşap tezgahın üzerine özenle dizilmişti. Barmen hologram teknolojisiyle oluşturulmuştu
ve ilginç bir şekilde içkileri hazırlıyordu. Bu büyüleyici manzaranın etkisi altında kendilerini bar taburelerine bırakarak bu eşsiz mekanın keyfini çıkarmaya başladılar. Kahkahalar, şakalar ve danslar eşliğinde gece unutulmaz kılan bir içki maratonuna dönüştü. Herkesin elinde farklı bir kokteyl. Bardan bara koşturup durdular. İçkilerin etkisiyle zamanın nasıl geçtiğini anlamadan sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendiler. Oteldeki odalarına döndüklerinde herkesin yüzünde yorgun ama mutlu bir gülümseme vardı. O gece deli gibi içtikleri ve doyasıya eğlendikleri bir anı olarak hafızalarına kazındı. Zeynep pencereden dışarıya baktığında sokak lambalarının altındaki gölgelerin hareket ettiğini gördü. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Bir tuhaflık var. Sanırım fazla içtik, diye gülerek mırıldandı. Cem, belki de yarın sabah şehri keşfederiz, Hakan'ı da kaybolduğu delikten çıkartırız, dedi. Bir anda kahkahayı bastılar. Uykunun kollarına kendilerini bırakmışken, girdikleri tehlikeden habersizdiler. Şirin ve gösterişli olan bu şehir, gündüzleri oldukça güzel ve göz kamaştırıcı görünüyordu. Gün ışığı altında, dar sokakları neon tabelalarla süslenmiş, rengarenk hologramlarla doluydu. Şehrin meydanında çocuklar oynar, insanlar sokak kafelerinde keyifli sohbetler ederdi. Ancak gece olunca, şehir sanki bambaşka bir yere dönüşüyordu. Dar sokakları, terk edilmiş yapılar ve çatlak duvarlar, geceleri bir tehdit oluşturuyordu sanki. Ay ışığının silik ışığında, gölgeler hareket ediyor. Karanlığın içinde kaybolan sesler yankılanıyordu. Eski, paslanmış sokak lambaları titrek bir ışık yayıyor. Her adımda sanki birileri onları izliyormuş gibi hissettiriyordu. Şehrin sessizliği, gece boyunca ürkütücü bir şarkı gibi çınlıyordu. Rüzgarın uğultusu, yüksek binalardan gelen gizemli gıcırtılarla birleşiyor ve şehrin her köşesi birer karabasan sahnesine dönüşüyordu. İhtiyar binalar, gecenin karanlığında hayaletler gibi görünüyordu. Şehrin bu karanlık ve tehdit dolu havası, dışarıdan gelenler için fazlasıyla ürkütücüydü. Ancak, gece boyunca bu karanlık sokaklarda gerçekten ne olduğunu kimse bilmiyordu. Bu şehir, düşündüklerinden çok daha farklıydı. Birileri onları, huzur dolu uykularında izliyordu. Yeni gelen her ziyaretçiyi izledikleri gibi, bu gençleri de izliyorlardı. Zeynep ve arkadaşlarının büyük bir sırrın ortasında olduklarından şüphe yoktu. Bölüm 2 Karanlık ipuçları. Gün doğarken, şehirdeki neon ışıklar ışıl ışıl parlıyordu. Gençler, alkollü bir gecenin ardından başlarında bir ağrı ile uyandılar. Hakan'ın olmadığını fark ettiklerinde, gece boyunca içlerine attıkları huzursuzluk hissi derin bir endişeye dönüştü. Kaybolan arkadaşlarını bulmak için restoranı ve çevresini araştırmaya karar verdiler. Şehrin sokaklarında, gölgelerin ardında saklanan sırları aramaya başladılar. Şehrin dar ve karanlık sokaklarında ilerlerken, Zeynep, otelin resepsiyon alanında duyduğu gizemli söylentileri paylaştı. "Bu yerle ilgili garip şeyler duydum," dedi. Restoranın sahibi hakkında fısıldanan korkunç dedikodular varmış. Gece olunca burada neler yaşandığını kimse tam olarak bilmiyormuş. Cem, ne duyduğunu anlatmasını istedi. Zeynep, geceleri sokaklarda gölgeler gibi dolaşan bir şeyler varmış. Bazıları başı bozuk sibernautlar diyor. Bazıları ise kaybolan ruhların geri döndüğünü. İnsanlar ve hayvanlar bazen bir anda kayboluyormuş ve bir daha asla geri dönmüyormuş. Aslında beni korkutan şey, geceleri yaşlı bir kadının alçaltılmış bir sesle "cadı" dediklerini duymak ve onun sinsice gece yarısı olduğunda karanlık, boş sokaklarda dolaşması oldu. Bu ürkütücü fısıltılar ve dün pencereden gördüğüm karanlıkta süzülen gölge, içime tarifsiz bir korku saldı, diye fısıldadı. Elif ve Cem, Zeynep'in anlattıklarıyla daha da tedirgin oldular. Restorana girdiklerinde, içeriği incelemeye başladılar. Tuvaletlerin olduğu kısma geçip oradan gizlice mutfağa doğru ilerlediler. İçeriden gelen metalik tıngırtılar ve fısıltılar, ortamın gerilimini artırıyordu. Elif, restoranın sahibinin davranışlarını sorgulamaya başladı.
Bu kadında bir gariplik var, diye düşündü. Bu sesler normal değil, dedi. Cem, Elif ve Zeynep ipuçlarının peşinden giderken, şehrin gizemli geçmişine dair bazı izler bulmaya başladılar. Ara sokaklarda, bu yerin arka tarafındaki duvarlarında, kaybolan insanların holografik projeksiyonları vardı. Duvarlarda yazanlara göre hepsi birbirine benzer şekilde kaybolmuştu ve bu izler gençlerin endişelerini daha da artırdı. Ne olursa olsun, onu bulmalıyız, dediler. Günün ilerleyen saatlerinde, Elif, Zeynep ve Cem araştırmalarını derinleştirdikçe, kasabanın eski ve terk edilmiş bir binanın yakınlarına geldiler. Bina, yılların getirdiği yıpranmışlığı ile ayakta duruyordu. Duvarlarındaki çatlaklar, geçmişin izlerini taşıyordu. Bu ürkütücü atmosferde ilerlerken, dikkatlerini çeken bir şey oldu. Zeminde parlayan metalik bir cisim gördüler. Yaklaştıklarında, Hakan'ın bileziğinin kırık parçalarını fark ettiler. Bileziği ellerine aldıklarında, üzerinde Hakan'ın adı ve özel bir tarih yazılı olduğunu gördüler. Bu küçük ama anlamlı ayrıntı, Hakan'ın burada olduğunu ve bir şekilde iz bırakmak istediğini kanıtlıyordu. Elif, bileziği elinde tutarken içindeki endişe daha da arttı. "Buradaydı," diye mırıldandı. Cem, "Bu onun burada olduğuna dair en somut kanıtımız," dedi kararlılıkla. Zeynep, Elif ve Cem, ellerindeki ipucunun onları nereye götüreceğini bilmeden etraflarına bakındılar. Daracık bir sokak dikkatlerini çekti. Bu sokak, gölgelerin ve sisin arasında kaybolmuş gibi görünüyordu. Sokağın her iki tarafında yüksek binalar yükseliyordu ve duvarlardaki çatlaklar, sokakta ilerleyenleri izliyormuş gibi hissettiriyordu. Adımlarını dikkatle attılar ve bu dar sokağın sonuna doğru ilerlemeye başladılar. Sokakta ilerledikçe, sessizlik daha da derinleşti ve rüzgarın uğultusu, aralarındaki fısıltıları bastırıyordu. Her adımda, sanki bir sırra daha yaklaşıyorlardı. Dar sokağın sonuna vardıklarında, karşılarında hamburgerci dükkanının arka kapısını buldular. Bu keşif, onları hem şaşkına çevirdi hem de tedirgin etti. Restorantın ön tarafındaki canlılık ve ışıklar, burada yerini karanlık ve belirsiz bir atmosfere bırakmıştı. Geri dönmek için artık çok geçti. Hamburgercinin arka kapısının önünde dururken, gölgeler daha da koyulaştı ve duvarlardan gelen gizemli fısıltılar, tüylerini diken diken etti. Cem, kapıyı aralayarak içeri bakmaya cesaret etti. İçeriden gelen hafif ışıkla beraber kan ve çürümüş et kokuları havaya karıştı. Her nefes alışlarında, çürümüş etin keskin kokusu ve kanın metalik ağır kokusu, midelerini alt üst etmişti. Güneşin ışıkları yavaşça çekilirken, neon tabelaların parıltısı altında ayın soğuk ışıkları şehri aydınlatıyordu. Burası, onların daha önce hiç karşılaşmadığı türden bir yerdi. Şehrin gündüzleri oldukça gösterişli ve canlı görünen sokakları, gece olunca sanki bambaşka bir yere dönüşüyordu. Bu arka sokaklar, çöp birikintileri, çamurların içindeki artıklardan ve pis kokulardan oluşan dar ve karmaşık ara sokaklar, yüksek binaların arasında kaybolmuş gibi görünüyordu. Neon ışıklarının arasından sızan gölgeler, her köşede belirsiz bir tehdit oluşturuyordu. Şehir, gecenin karanlığında bile hareketliydi. Ancak keşfettikleri bu sokaklar burunlarına gelen kokuyla beraber ortamın pisliğini ve korkunçluğunu daha da belirginleştiriyordu. Gelen mide bulandırıcı kokudan uzaklaşmak için her biri başka yöne dağıldığında bir anda, yanlarında olan Elif'in yok olduğunu fark ettiler. Daha birkaç saniye önce onun yanlarında olduğunu hatırlıyorlardı. Ancak şimdi ne sesini duyabiliyor ne de görebiliyorlardı. Panik hızla büyüdü ve grup içindeki korku doruğa çıktı. Cem, panik halinde ismini bağırarak seslendi. Ancak tek cevap, sokak lambalarının titrek ışığı altında yankılanan eğlence mekanlarından gelen sesler oldu. Zeynep, çevresine bakınarak umutsuzca Elif'i aramaya başladı. Gölgelere karışan rüzgarın uğultusu ve uzaklardan gelen belirsiz sesler, gençlerin tüylerini diken diken ediyordu. Zeynep, "Buradaydı, yanımızdaydı," diye tekrarladı. Gözlerinde korku dolu bir ifade vardı. Elif'in bir anda kaybolması,
Zeynep ile Cem'in içindeki korkuyu daha da derinleştirdi. Şehrin bu karanlık köşelerinde kimin dost, kimin düşman olduğunu anlamak artık imkansız hale gelmişti. Bölüm 3. Gerçekle yüzleşme. Neon ışıklarının altında kaybolmuş gibi hisseden Zeynep, restoranın arka kısmında panik içinde ağlamaya başladı. Cem soğukkanlılıkla arkadaşını teselli ederken, "Bir plan yapmalıyız, sorun bu hamburgercide. Onları bulabiliriz," dedi. Planları basitti. Zeynep, kadına yaklaşarak işe girmek için şansını deneyecekti. Şehirdeki soğuk gecede, Zeynep kadının dikkatini çekebilmek için içten gelen gerçekçi bir hikaye uydurdu. Şehirde mahsur kaldığını, sevgilisinin onu terk ettiğini ve mahcup bir tavır ile paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Gözlerinde çaresizlik ve umut karışımı bir ifade vardı. Karanlık sokaklardan gelen hafif uğultular ve neon ışıklarının titrek yansımaları arasında, Zeynep sıcak ve ikna edici tavrıyla kadının güvenini kazanmaya çalıştı. Kadının sert bakışları altında, Zeynep'in içindeki korku büyüyordu. Kadının gözleri, sanki Zeynep'in ruhunu okuyor gibiydi. Zeynep, bu korkuyu belli etmemek için hamburgerleri övmeye başladı. "Geçen gece arkadaşlarımla burgerlerinizi denedik ve tatları gerçekten inanılmazdı. Her ısırıkta mükemmel bir lezzet fırtınası yaşadık. Etin kusursuz pişmişliği, peynirin erimiş dokusu ve taptaze sebzeler tam bir ziyafetti. Bu burgerler, unutulmaz bir lezzet deneyimiydi," dedi. Karşılığında ufak bir teşekkür aldı. Aradığı cevap bu değildi, konuşmaya devam etti. "Bu burgerleri bütün dünya tatmalı. Dilerseniz kanalımda sizi tanıtarak daha fazla kişiyi de restorana çekebilirim. Ne dersiniz?" dedi, sesi titrememesi için çaba sarf ederek. Kadın, Zeynep'in sözlerine karşılık vermedi. Sadece soğuk ve şüpheci bir bakışla onu süzdü. Zeynep, kadının duygularını yumuşatmak için daha fazla çaba sarf etti. "Siz hiç terk edildiniz mi?" diye sordu, hafif bir tebessümle. Kadın, bu soruya şaşırmış gibi göründü ve bir an için düşünceleri dağıldı. Bu fırsatı iyi değerlendiren Zeynep, kadının güvenini kazanmayı başardı ve işe alındı. Artık dert anlatma sırası kadına gelmişti. Kadın, eşinin mühendis olduğunu ve bir iş kazasında öldüğünü dile getirdi. Sanki uzun zamandan sonra ilk defa biriyle konuşuyormuş gibi hissettiriyordu. İçindeki korkuyu bastırarak, Zeynep derin bir nefes aldı. Kadının güvenini kazanmıştı. Ama bu işin arkasında yatan korkunç gerçeği henüz bilmiyordu. Restoranın karanlık köşelerinde, onu bekleyen sırlar ve tehlikeler vardı. Zeynep işe alındığında, restoranın arka kısımlarında gezinme fırsatı buldu. Arka kısımda 2 adet mutfak bulunuyordu. Ön taraftaki mutfak olağanüstü temiz ve şık görünüyordu. Etrafı dikkatlice inceleyip müşterilerden gözünü ayırmadan her köşeyi araştırıyordu. Mutfak o kadar normal görünüyordu ki neredeyse pes edecekti. Ta ki ufak tefek fısıltılar ve inlemeler duyana kadar. Duyduğu seslerin geldiği noktada, rafların olduğu boydan boya bir dolap vardı. Birkaç eşyayı kaldırınca kapı aralandı. İçeri girmeye korkarak, kadını kolaçan etti. Kadın müşterilerle ilgileniyordu. "Tam sırası," diye düşündü ve içeriye girdi. Tavanda az ışık veren neon lambalar vardı. İçerisi çürümüş et ve kan kokuyordu. Bir an kusacağını sanarak, telefonundaki feneri yaktı. Işıkları açıp dikkat çekmemesi gerektiğini bilecek kadar zekiydi. Biraz daha yürüdükten sonra inlemeleri takip etti ve Hakan'ın asılı olduğunu gördü. Hakan başıyla işaretler ediyordu ama Zeynep o kadar şaşkınlık ve korku içindeydi ki yanan ışıkları fark etmedi. Yüzünde, kollarında derin yaralar vardı. Hakan'ın ellerini çözdü. Hakan, ağzını açar açmaz Zeynep'in ağzını elleriyle kapattı. Bir an sonra ışıklar kapandı. Derin bir iç geçirerek, daha önce keşfettikleri dükkanın arka kapısına doğru yürüdüler. Burası ön taraftan daha büyük ve karmaşıktı. Her yerde tavandan aşağı asılan beyaz muşambalar vardı.
İnsanların kopan uzuvları, yerlerde olan parmak kalıntıları, tırnak izleri ve kısım kısım kollar yerlerde duruyordu. Zeynep ve Hakan, bu korkunç manzara karşısında dehşete kapılmıştı. Ancak, buradan çıkmanın bir yolunu bulmak zorundaydılar. Zeynep, gözlerini etrafta gezdirirken, her köşede daha da korkunç detaylar fark ediyordu. Beyaz muşambaların arkasında, kan lekeleri ve çürümüş et parçaları göze çarpıyordu. Tavandan sarkan kancalar, sanki bir zamanlar canlı olan varlıkları taşıyormuş gibi ürkütücü bir şekilde sallanıyordu. Zeminde, kopmuş uzuvlar ve parmak kalıntıları, bu yerin ne kadar korkunç olduğunu gözler önüne seriyordu. Hakan, Zeynep'in yanında sessizce ilerlerken, her adımda daha da tedirgin oluyordu. Tırnak izleri ve yerlerdeki kollar, buradan kaçmanın ne kadar zor olacağını düşündürüyordu. Zeynep, Hakan'ın elini sıkıca tutarak, ona cesaret vermeye çalıştı. "Buradan çıkacağız," diye fısıldadı, sesi titreyerek. İkisi de, bu korkunç yerden çıkmanın bir yolunu bulmak için dikkatlice ilerlemeye devam ettiler. Her adımda, daha da derinleşen karanlık ve korku dolu atmosfer, onları daha da tetikte olmaya zorluyordu. Cılız ışıkların altında kadın bir anda önlerinde belirdi. Gözlerinde soğuk bir parıltı vardı. Aniden, kadının güçlü ve acımasız tavırları ortaya çıktı. Zeynep ve Hakan, kadının karşısında dururken, içlerindeki korkuyu bastırmaya çalıştılar. Kadın, bir yırtıcı gibi üzerlerine doğru ilerledi. Kadın, Zeynep'e doğru hamle yaparak onu duvara sıkıştırdı. Zeynep, kadının güçlü kolları arasında nefes almakta zorlanıyordu. Hakan, son gücüyle Zeynep'i kurtarmak için kadına saldırdı. Ancak kadının refleksler inanılmaz derecede hızlıydı. Kadın, yaralı olan Hakan'ı bir kenara savurdu ve tekrar Zeynep'e döndü. Zeynep, kadının gözlerindeki acımasızlığı gördüğünde, yaşadığı korkunç gerçekleri kabullenmek zorunda kaldı. Bu kadın, sadece güçlü değil, aynı zamanda acımasızdı. Zeynep, içindeki korkuyu bastırarak, kadına karşı direniş göstermeye çalıştı. Kadının yüzüne bir yumruk attı. Ancak bu sadece kadını daha da öfkelendirdi. Hakan, tekrar ayağa kalkarak kadına saldırdı. Kadın, Hakan'ın saldırısını savuşturdu ve onu yere serdi. Zeynep, bu fırsatı değerlendirerek kadının arkasına geçti ve onu etkisiz hale getirmeye çalıştı. Kadın, Zeynep'in hamlesini fark ederek, onu da yere serdi. Zeynep ve Hakan, yerde yatarken, kadının güçlü ve acımasız tavırları karşısında çaresiz kaldılar. Ancak, içlerindeki direniş ruhu canlıydı. Zeynep, yaşadığı korkunç gerçekleri kabullenerek, kadına karşı son bir hamle yapmaya karar verdi. Hakan bitik bir halde yere yığılmıştı. Ağzından kanlar akıyordu. Zeynep kadına karşı son bir direniş gösterdi. Kadın, Zeynep'in direnişi karşısında adeta güç gösterisi sergiliyor, asla mizacından taviz vermiyordu. Soğuk ve nefret dolu bakışları ile içini donduruyordu. Bölüm 4 İhanet. Cem karşılarında belirdi. Tuhaf bir şekilde elindeki satırı ustaca tutuyordu. Zeynep umut dolu gözlerle kurtulacaklarını düşündü ama bir terslik vardı. Mücadele sırasında Zeynep, kadının yardımcısının Cem olduğunu fark ettiğinde, hayal kırıklığı ve ihanetten kaynaklanan öfkesi daha da arttı. En yakın arkadaşı tarafından sırtından vurulmak, onu hem şaşkına çevirmiş, hem de içindeki hayatta kalma içgüdüsünü kamçılamıştı. Cem'in ihanetini anlamak, Zeynep'in zihninde bir şok dalgası yarattı. Gözleri büyüdü, kalbi hızla çarpmaya başladı. Cem'in soğukkanlı bakışları, Zeynep'in içindeki güven duygusunu paramparça etti. Kadın, Zeynep'e saldırırken, Cem de kadına yardım ediyordu. Zeynep, bu ikiliye karşı tek başına kalmıştı. Kadının sert ve acımasız tavırları, Zeynep'in içindeki korkuyu daha da büyüttü. Kadın, Zeynep'e doğru hamle yaparken, Cem'in haince gülümsemesi Zeynep'in zihninde yankılanıyordu. Zeynep, bu ikiliye karşı direnmek için tüm gücünü topladı. Kadının saldırılarına karşı koyarken, Cem'in ihanetinin yarattığı şok ve öfke, Zeynep'in içindeki direniş ruhunu ateşledi. Zeynep,
kadının güçlü kolları arasında nefes almakta zorlanırken, Cem'in soğukkanlı bakışları altında mücadele etmeye devam etti. Kadının acımasız saldırıları, bedeninde derin yaralar açarken, Cem'in ihanetinin yarattığı duygusal acı, Zeynep'in zihninde yankılanıyordu. Tam o sırada hızla kapanan bir kapı sesi duyuldu. Hakan, çatışmanın içine son anda girdiğinde, Zeynep'in içindeki umut ışığı bir an için parladı. Ancak bu umut, kadının atak bir hamleyle bıçağı Hakan'ın karnına saplamasıyla hızla söndü. Hakan acı içinde yere yığılırken, Zeynep'in çığlıkları karanlık odada yankılandı. Gözleri doldu, kalbi acıyla sıkıştı. Cem'in aslında kadına yardım eden ve sözde sevdiği arkadaşlarını buraya çeken kişi olduğunu anlamak, Zeynep'in içindeki öfkeyi daha da körükledi. Kadının kolları arasından sıyrılmak için tüm gücünü topladı. Yerde sürünerek Hakan'ın yanına doğru ilerledi. Her adımda, kadının soğuk ve acımasız bakışlarını hissediyordu. Hakan'ın yanına ulaştığında, gözleri yaşlarla dolu, çaresizlik içinde ona baktı. Hakan'ın acı dolu gözleri, Zeynep'in içini yakıyordu. Boğazının düğümlendiğini, ses tellerinin incindiğini hissediyordu. Kelimeler Zeynep'in ağzından zar zor çıkıyordu. Her nefes alışında acı daha da derinleşiyordu. Konuşmaya çalıştığında, sesi titrek ve zayıf bir fısıltıya dönüşüyordu. "Elif!" diye fısıldadı. Karanlık bir sonun yaklaştığını hissediyordu. Kıpırdayamayacak kadar yaralıydı. Cem, alaycı bir kahkaha atarak, "O kadar duygusal olmasaydı, ilk sırada olmazdı," dedi. Zeynep'in gözlerinden yaşlar süzülürken, Cem'in gerçek yüzünü görmek, ona daha da acı verdi. "Zavallı dostlarım," sesi soğuk ve küçümseyiciydi. "Sizi buraya getirmek o kadar kolaydı ki, birkaç tatlı söz, sahte bir dostluk ve işte buradasınız. Elif'i de aynı şekilde kandırdım. Ama merak etme, mutlu bir şekilde öldüğüne garanti verebilirim," diyerek, yüzünde mucipçe bir gülüş ile iğneleyici bir bakış attı. Cem'in gözlerinde acımasız bir parıltı vardı. "Sizler benim için sadece birer piyon oldunuz. Daha iyi bir yaşam ve yaşlı kadının güvenini kazanmak için sizi avlamak zorundaydım. Ve şimdi, burada, bu karanlık yerde, gerçek beni görüyorsun. Öyle bakma tatlım. Sizler ilk değilsiniz," dedi. Zeynep'in gözlerinden yaşlar süzülürken, Cem'in sözleri daha da acı verdi. Cem'in ve yaşlı kadının soğukkanlı ve acımasız planı, "İnsanı kaçırmak şöyle dursun, onları pişirip yemek mi?" diye düşündü. İşte buna katlanamıyordu. Arkadaşlarını buraya çekip kadına yardım eden Cem, arkadaşlarının güvenini ve dostluğunu haince kullanmıştı. Bununla beraber hepsini lezzetli bir hamburgerin içine koyacaktı. "Ünlü bir hamburgerci olmak kolay değil, değil mi?" dedi yavaşça. "Bu yaşlı kadının hikayesini duyunca, sen de bana hak vereceksin, ne de olsa ölümün, yavaş ve acı verici olacak," dedi ve yaşlı kadının hikayesini gururla anlatmaya başladı. Bir zamanlar, uzak bir kasabada yaşlı bir çift yaşardı. Adam, zamanının çoğunu makinelerle geçirmeyi seven bir mühendisti. Geçim kaynakları sınırlıydı. Ancak büyük hayalleri vardı. Bir gün, adam ve en yakın arkadaşı, kasabanın kaderini değiştirecek büyük bir et işleme makinesi üzerinde çalışmaya başladılar. Bu makineyle, küçük atölyelerini hamburger dükkanına dönüştüreceklerdi. Kadın hamburgerleri yapacak, adam ise dükkanı yönetecekti. Kazançları artacak ve yaşamları daha iyi olacaktı. Ancak kaderin başka planları vardı. Adam, trajik bir iş kazasında hayatını kaybetti. Bir süre sonra kadının haline üzülen ve yarım kalan işi tamamlamak için gelen kocasının en yakın arkadaşı olan Melih makinenin son ayarlarını yaparken, makinenin üzerine çıktı ve kadına düğmeleri tarif ettiğinde, bir anda kadın heyecan ile yeşil düğmeye bastı ve Melih çalışan makinenin içine düştü. Kadın, yaşlı, dul ve maddi durumu da kötü olduğu için bir çıkış yolu aradı. Bu trajik kazayı da saklaması gerekmişti. Kimse ona inanmaz ve durumunu daha da zorlaştırırdı. Ölümün kadının üzerine kalmaması için, çıkan etleri kullanmış ve harika bir hamburger elde etmişti. Bu şekilde ünlü, lezzet durağı açılmış oldu. Kadın, umursamaz bir tavır ile araya girdi.
Tatlım, ne kadar da zarifsin, bir o kadar da lezzetlisindir umarım. Diyerek kahkahayı bastı. Hayatım, bu şehirde kaçırılan insanlar çok fazlaydı ve ben de onların icabına baktım. Bu kadar üzülme, Cem ile anlaştığımız gibi seninle anlaşamamamız, inan ki beni çok üzüyor. Diyerek makineyi büyük bir gürültüyle çalıştırmaya başladı. Zeynep donuk bakışları ile kadının sert yüzüne, ruhsuz bedenine, kapkaranlık kalbine bakıyordu. Ölümün kollarında gezindiğini hissederken, gözlerini kapattı. Son